Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi ve ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada, bunlara bakacağız. İlahi güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Her açılımda şifa enerjisini arttırabilmek adına his yüklemesi yapıyoruz. Kanalıma abone olup alma verme dengesini sağlayan arkadaşlarım. Bu videoyu beğenip yorumlara evet yazarak enerjiyi de mühürleyebilirsiniz. Bugünkü his yüklememiz, huzurlu bir ilişki içinde olmanın nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Hayatınızın her bir alanına, her bir hücrenize ve 4 inanç seviyenizin her birine niyet aldığınız andan itibaren yüklemesi yapılacak. Kartları hazırlayıp hemen geliyorum. Evet, kartlar hazır. Bütün hayrın olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi ve üçüncü kişilerin arasındaki şu anki enerjine ne oluyor hayatlarında? Nostalji, dönüş, tılsım üçlüsü ve Paysadra geldi. Şimdi geçmişte de yaşadıkları aynı olayların tekrarını yaşadıkları bir süreçte olduklarını söyleyebilirim. Sürekli aynı şeylerle sınanıyor olabilirler. Aralarında çok uzun süredir bir tanışıklık olabilir, öyle söyleyeyim. Aile olabilir bu kişi, üçüncü kişi durumu, uzun süredir çalıştığı iş ortamı ya da iş arkadaşları olabilir ya da partner durumu olabilir. Kendi durumunuza göre alın lütfen. Ama burada yaşanan durum her neyse sürekli yaşadıkları, geçmişten beri aynı şekilde devam eden bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tılsım üçlüsü bize arayışın son bulduğunu aktaran bir karttır. Tamamlanmanın olduğu, yaratıcılığın olduğu süreçlerden bahseder. Şimdi Paysadra'da kurban psikolojisinde olan bir kişiden bahseder bize. Eski ilişkiyi unutmak istemez, bitirmek istemez. Sürekli kendi sorunlarını büyütüp karşısındaki kişinin durumunu ya da sorunlarını önemsemez. Bu enerjilerde olan bir karakterdir. Burada daha çok şunu hissettirdi. Şimdi tılsım üçlüsüyle beraber burada aralarında maddi olarak aralarında maddi bir bağ olabilir. Ya da geçmişten beri birbirleriyle kurdukları farklı bir bağ olabilir. Ama burada bir tarafın sadece kendi istekleri ve arzularından kaynaklı sorunlar çıkardığı bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl? Mesela bu kişi karşısındaki kişinin sıkıntılarını görmezden geliyordur. Sadece kendi sorunlarını ortaya atıyordur. Ya da karşısındaki sorunlardan, ilişkideki sorunlardan ya da aralarındaki bağdaki sorunlardan bahsettikçe aslında kendisinin daha mağdur olduğunu söylüyor olabilir. Bunu göstermeye çalışıyor olabilir. Ya da karşısındakinin merhametini kullanarak işte ben çok sıkıntılı durumdayım, acınası durumdayım, üzgün durumdayım vesaire dediği ve karşısındaki kişi aslında doğru kişi benim, doğru durum benim, doğru olay benim dediği bir sürecin içerisinde olabilir. Şimdi ayrıntılı olarak diğer kartlarda netleştiririz. Neden bunu yaşıyorlar, bu durumun içerisindeler? Evet. Köklü bir beraberlik olabilir. Nasıl köklü bir beraberlik olabilir? Uzun süredir bir arada olabilirler. Tılsım kralıyla beraber maddi olarak ciddi bir bağları olabilir. Güvenilir bir iş ortaklığı yapmış olabilirler. Uzun süredir beraber çalışıyor olabilirler. Partner durumu bile olsa bu şekilde maddi birbirlerine karşı bir durumları olabilir. Ama burada bir süredir
Aralarındaki korkudan kaynaklı, şimdi ay kartı bize bilinçaltındaki korkulardan bahseder. Biraz sessiz enerjilerin aktif olmasıyla beraber acaba bu kadar güvenilir bir durumun içerisinde miyiz? Acaba doğru bir durumun içinde miyim diye düşünülen, korkuların ön plana çıktığı bir sürecin olduğunu söyleyebilirim. Bu durumda iki tarafı da huzursuz ederek burada örneğin maddi bir bağ varsa aralarında farklı bir durumun içerisine girdiklerinde burada bazı, yani aklınızdaki kişinin ya da üçüncü kişinin maddi kayıpları olabilir. Ya da maddi kayıp korkusu olabilir. Bunların ön plana çıktığı, biraz böyle belki de güvenin sarsıldığı bir sürecin içerisinden geçtikleri ve burada taraflardan biri güvenle ilgili güzel şeyler duymak isterken, işte ilişkinin çok iyi gittiğini ya da güvenilir bir durumun içerisinde olduğunu duymak isterken, karşı tarafın bu enerjilerde olmaması o korku enerjisini arttırmış diyebilirim. Yani biraz burada şey var, uzun soluklu ve güvenilir bir durumun içerisindeyken aslında böyle olunmadığını da görmeye başladıkları bir süreç yaşamışlar diyebilirim. Umarım burayı anlatabildim. Şimdi aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacı ne dediğimizde ay kartı, Selena, düşmek ve kurban kartı geldi. Şimdi Selena kartı geçmişten gelen üzüntüden bahseder bize. Şimdi karşı tarafın kurban psikolojisinde olma durumu. Ciddi şekilde böyle aklınızdaki kişinin de böyle zorlayıcı enerjilere geçmesine sebep olmuş diyebiliriz. Neden bunu söylüyorum? Mesela partner durumuysa, geçmişte bu tarz bir ayrılık gibi bir durum yaşadıklarında üçüncü kişi, örneğin bu kurban psikolojisinden kaynaklı işte çok kötü bir süreçten geçmiş olabilir. İşte psikolojik olarak kötü olmuş olabilir. Kendine zarar vermiş olabilir. Acınası bir enerjiye dönüşmüş olabilir. Buradaki acınasıyı yanlış anlamayın lütfen. Karşısındaki kişinin onunla ilgili endişelenmesini sağlayacak bir enerji ortaya çıkarmış olabilir. Bu yüzden aslında geçmişte yaşadığı sıkıntıları tekrar yaşatmak istemeyen bir aklınızdaki kişi var. Aynı şeyleri tekrar yaşar mıyım? Bu kişiyle de olabilir. Başka bir kişiyle de böyle bir şey yaşamış olabilir aklınızdaki kişi. Ama bilinçaltındaki korkuları çok aktif diyebiliriz. Burada kendisi de düşmek istemiyor olabilir aklınızdaki kişi. Yani geçmişte bir hata yapmıştır. Şu an aynı şeyi yaparsa kurban ben olur muyum? Ben zarar görür müyüm diye düşündüğü bir süreçte olabilir ve düşmemek için geçmişte yaşadığı o durumdan ders alarak daha çok böyle korktuğu şeyleri yaşamamak adına adımlar attığı bir süreçte. Üçüncü kişinin amacı ne? Yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde bir haberleşme ya da net görüşme, işte oturup duyguları tekrar aktarma, anlatma ile ilgili bir isteği var aklınızdaki kişiye karşı. Şu an aslında aralarındaki ilişki çöl kartıyla beraber aslında duran bir durumlarının olduğu, işte sevginin ya da farklı bir durumun içerisinde olmadıkları, yani çölleşen, kuruyan bazı sevginin eksik olduğu bir enerji içerisindeler diyebilirim. Ama burada amacı ne? Artık yaşanılan şeylerdeki o sıkıntılı durumları ortadan kaldırıp işte tekrardan böyle işte güzel, mutlu, aşkla yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde. Çiçekler kartı da bize yeni başlangıçlardan bahseder. Kupası da yeni başlangıçlardan bahseder. Buradaki amacı ne dediğimizde yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde ve bunu da sevgiyle olmasını isteyen bir durumda. Şimdi duygusal olarak aralarındaki ortak enerji ne? Anlaşma isteği içerisindeler aslında. İki taraf da anlaşmak istiyor ama şimdi bu anlaşma neye göre, kime göre? Yani bunu söyleme sebebim şu. Abonos kartı derin üzüntü ve sıkıntılardan bahseder. Şu an ciddi şekilde derin sıkıntı ve üzüntü yaşadıkları bir durumun içerisindeler. Yeni başlangıç yapmak isteği içerisinde aslında iki tarafta ve bunu bir anlaşmayla yapma istekleri var. Tılsım kraliçesi bize
sağlam temellerden bahseder, içe dönüş durumlarından bahseder. Bu noktada ortak enerji aslında burada göründüğü kadar da sağlam olmadığını hissediyor olabilir iki tarafta yaşanılan durumlardan kaynaklı ve aslında iki tarafta üzüntü içerisinde. Orta yol bulmak istiyorlar ama buradaki orta yol biraz şey gibi, herkesin kendi istediğini yapma olarak, yani çok da ortak enerji gibi söyleyemem bunu. Yani bir taraf bu acının bitmesi için ilişkinin devam etmesi ya da durumun iyileşmesi olarak görürken diğer tarafta aradaki sıkıntılı durumlarla beraber uzaklaşma enerjisi diyebiliriz. Güvenle ilgili ciddi sıkıntılı durumlardan geçirmiş ve bu noktada birazcık böyle beklenilen bazı haberler olabilir. Beklenilen haberler olabilir, anlaşmalar olabilir. Birazcık böyle şey hissettirdi. Tılsım kraliçesi biraz böyle şey de vardır. Yeni olaylara gebe olmak denir ya. Bu enerjiler de vardır. Bir noktada birazcık burada belki ortak bir anlaşmanın verdiği sıkıntı içerisinde de olabilirler. Ve burada tekrar yeni bir sorunun ortaya çıkması ile ilgili bir tedirginlik içerisinde olduklarını da söyleyebilirim. Ama ortak enerji, üzüntü ve sıkıntı olarak söyleyebiliriz. Şimdi aklınızdaki kişiyle sizin ilişkinizdeki şu anki enerji ne dediğimizde durum ne? Dünya kartı geldi. Dünya kartı bize karmalardan da bahseder, yeni başlangıçlardan da bahseder. Doğum kartıyla beraber geldiği için aslında çok masum, yeni bir başlangıç yapma isteği içerisinde olan bir ortak enerji var. En net ortak enerji Arıman kartıyla tutku ve aşk diyebiliriz. Ve burada iki tarafta aslında yeniden başlamak istediği, yeni bir sayfa açmak istedikleri bir durumun içerisindeler. Ama burada şöyle bir şey var. Kolektif bir açılım hepinize uymayacaktır ama sizin ya da karşı tarafın bir çocuğu varsa eğer, burada çocukla ilgili bazı durumların da olduğunu söyleyebilirim. Mesela burada işte aklınızdaki kişinin çocuğu vardır ve burada onun zarar görmesini istemediği, belki de bu ilişkinin tekrar başlamasıyla ya da sizin ilişkinizin daha hızlanmasıyla ilgili bir doğru adım atılması gereken bir durum olarak görünüyor olabilir. Yani doğru bir cümle kurmaya çalıştım ama umarım yanlış bir şey söylememişimdir. Bu enerjinin aktif olduğunu söyleyebilirim. Farklı bir durum olarak böyle bir çocuk durumunuz yoksa eğer, burada aslında kendini hep dışlanmış hisseden tarafın, ki bu ikinizin enerjisi olarak da söyleyebilirim. İkiniz de aynı enerjidesiniz. Sanki hep dışlanmış, arkada kalmış, uzakta kalmış. Güzel günlere hep uzaktan bakmış enerjilerde olabilirsiniz. Belki hiçbir zaman mutlu oldum diyemediniz. Hep böyle mutluluğa uzaktan bakan enerjilerde kaldınız. Ama şu anki ortak enerjide sanki bu mutluluğu beraber yaşayabileceğinizi düşünüyorsunuz. Ve bununla ilgili de istek var açıkçası. Yakın gelecekte bu üçlü durumla ilgili ne olacak dediğimizde. Şimdi bazı yalanlar ortaya çıkacak olabilir bu durumla ilgili. Artık o karanlıkta kalan, sisli olan şeylerin ortaya çıktığı, daha hızlı gelişmelerin ortaya çıktığı bir süreç olabilir. Kılıç yedilisi bize yalanlar, arkadan çevrilen işlerden de bahseder. Böyle bir durum için aklınızdaki kişinin arkasından çevrilen bir iş varsa, bir durum varsa bunların ortaya çıktığı ve o üstü kapalı kalan, görünemeyen, o karanlıkta kalan taraflarının hızla açıldığı ve hızlı adımların atıldığı bir süreç yaklaşacak olabilir. Farklı bir durum olarak da şöyle söyleyebiliriz. İkinci durum olarak da kılıç yedilisi birazcık böyle kendini kandırmaktan da bahseder. Açık bir görüşmeden, konuşmadan kaçmaktan da bahseder. Burada ne kadar bundan kaçınılsa da işte kendi çıkarlarının düşünülmesi, iki taraf için de söylüyorum bunu. İşte kendi çıkarları için farklı adımlar atılması, strateji geliştirilmesi vesaire vesaire. Her ne olursa olsun o karanlıkta kalan, çok da ortaya çıkmayan taraf sistem tarafından ortaya çıkarılacak ve aradaki bu durumun netleşmesi hızlanacak diyebilirim. Buraya bir kart alacağım.
Buradaki o hızlanan durumla beraber sizin hissedeceğiniz şey ne olacak? İsyan kartı geldi. Yani şöyle söyleyebilirim. Ya İsyan kartıyla beraber de birazcık böyle nasıl söyleyeyim? Aynı hataları yapmaktan vazgeçilmesi gerektiğiyle ilgili bir düşünce içerisinde olacak olabilirsiniz. Bir kart dediğimde hiçbir kart çekemiyorum. Burada ortaya çıkan şeyler çok da hoşunuza gitmeyecek olabilir. Aslında aradaki sorunun çözülebilmesi adına yapılan adımlar, atılan adımların çok da doğru olmadığını, adaletli olmadığını düşündüğünüz bir süreç oluşacak. Ve burada biraz adaletsizlik sizde de yapılacak olabilir ve ya da buradaki o yaşanan o kargaşada siz de zarar görecek ya da biraz kötü şeylere maruz kalacak olabilirsiniz. Buraya dikkat edin lütfen. Yani burada sanki biraz daha olayı, aradaki durumu bitirmek yerine biraz daha kendi çıkarları adına uzatacağı bir süreç olacak diyebilirim ve bunu anlayacaksınız gibi. Şimdi sistem ne mesaj verir size? Değnek kartı geldi. Ters geldiği için şifa mesajını veriyor. Ve diyor ki dişil ile eril, eylem ile eylemsizlik gibi karşıt güçler arasındaki hassas denge arasında sıkışıp kaldınız. Bunu avantaja çevirin çünkü gece olmadan gündüz, kısa olmadan uzun ve doğru olmadan yanlış olmaz. Neyin sağlamlaştırılacağı, neyin onarılacağıyla ilgili düzeltme faaliyetine başlama zamanı şimdi. Fakat önce düşüncelerinizle başlayın düzeltmeye. Kaderin işini yapmasına izin verin ama kaderi biraz dürtebilirsiniz. Çok güzel geldi. Öz bilgisini de okumak istiyorum. Buradaki bilgiler birçok işte çok farklı anlamlara gelecektir. Değnek otoritenin sembolüdür. Aşırı öfkeyi yumuşatma gücüne sahiptir. Değnek en uygun hareket tarzı olan yolunu bulmanıza ve bu yöne doğru yürümeye başladığınızda dengenizi korumanıza yardımcı olur. Musa çölde yılana dönüşen bir değnek taşıdı. Bu değneği doğanın güçlerini çağırıp şifa vermek ya da musibet çağırmak için kullandı. Değnek size her şeyin geçici olduğunu ve otoritenin hizmet etmeye duyulan güçlü arzudan kaynaklanması gerektiğini hatırlatır. Evet, yaşadığınız durum her neyse bu durum geçici bir durum ama burada dişil eril dengesi ne sağlamanız çok çok önemli olduğunu hatırlatıyor tekrar ve burada değiştirmeniz gereken bazı şeyler var. Özellikle üçlü açılımlarda çok söylüyorum bunu. Üçlü bir ilişkinin içerisinde bulunan kişiler genellikle gerçekten uzun soluklu ilişki istemeyebiliyorlar. Ya da mesela gerçek bir ilişkinin ya da işte gerçek aşkın zorlukları yenerek elde edilebileceğine dair mesela kodlamaları oluyor. Bu yüzden ya da kendilerine değer görmüyorlar. Tek kişi olmaya değer görmüyorlar. Yani birçok şey bulabiliriz altına. Bu kişiye göre değişir çünkü. Ama bu noktada alttaki o duygu neyse, düşünce neyse onu bulup onu değiştirmeniz çok önemli. Onu değiştirdiğiniz takdirde her şey değişecek. Açılımlarda, üç açılımlarda sürekli tekrar ediyorum. Bunu sadece niyet olarak söylemeniz bile yeterli. Enerjisi çok güçlü. Sürekli tekrar etmenizi tavsiye ederim. Paylaşmadığım, paylaşılmadığım ilişkiler yaşıyorum. İlişkiler yaşamaya kalbimi açıyorum diyebilirsiniz. Paylaşmadığım ve paylaşılmadığım o kadar önemli ki bu cümle. Lütfen bunu sürekli tekrar edin. Ve bilinçaltınızda neden böyle bir ilişki içerisindeyim bunu sorgulayın ve orayı şifalandırın. Açılım bu şekildeydi. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın. Hoşunuza gitmeyenleri sisteme sevgiyle iade edin. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.